Hani burada 5 dakika içinde karşılığında kimin çıkacağı emin olun ki belli değil yani. Burası gerçekten fırsatlar ülkesi. Adı Özbek. Yemekler Türk, İran, Özbekistan ve sahibi Hintli. Yani Türkiye'deki hesap Dubai'ye uymaz. Yani insanlar buraya gelince vay be demek ki zenginler de böyle yaşıyormuş diyor. Kamuya açık yerlerde el ele tutuşmanın, öpüşmenin cezası 6 ay hapis. Teşekkür ederim abi. Türkçe biliyorum. Dubai Mall, Türk Dındırma arkadaş. Bir şeyler yanıyor, ediyor. Nasıl bir şov yapmışlar. Hayallerin şehri. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet, hazırsak başlayabiliriz. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Videoya dışarıda girecektim ama önce size dedim ki şu bulunduğum yeri, bulunduğum hosteli göstereyim. Böyle hani bazen bir arkadaşınızla bir villa kiralarsınız da orada kalırsınız ya. Bu kaldığım hostel tam olarak öyle. Bu bir reklam değildir. Ücretini ödeyerek burada kalıyorum ama burayı göstermekten mutluluk duyuyorum. İşini iyi yapan insanlar. Eğer yolunuz Abu Dhabi veyahut da Dubai'ye gelirse arkadaşlar Lunar Hostel yazarak bulabilirsiniz. Dubai'deki ismi 96 Hostel Lunar. Şöyle kısaca bir hemen hostel turu yapalım. Az sonra dışarı çıkacağız. Konuşmak, bahsetmek istediğim şeyler farklı. Ama önden size şöyle etrafı göstereyim. Böyle yerlerin güzelliği ne oluyor biliyor musunuz? Zaten eğer işte benim gibi seyahat ediyorsanız akşam zaten yatmaya geliyorsunuz. Veyahut da burada edit yapacaksam çalışma alanları var. Bir de bütün ihtiyaçlarınızı burada gidebiliyorsunuz. Yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Sınırsız çayı var, suyu var vesaire. Arkadaşlar daha önce böyle bir hostelde kalmamıştım. Yani resmen bir gökdelende kalıyorum. Ve manzarası böyle. Tam karşımızda Dubai Marina var. Az sonra buraya gideceğiz. Buralarda adımlayacağız. Burası çok farklı bir dünya. Hem de size bugün bahsetmek istediğim birkaç konu var. Çünkü birkaç soru geldi. Onlara cevap vermem lazım. Hepsi bu videoda olacak. Hadi şimdi sokağa inelim. Dubai'nin bin bir türlü yüzünü gördük. Hava şu anda var ya pöfür pöfür esiyor. Tabii insanlar da önde gördüğünüz arkadaş gibi spor yapmak için şimdi marinanın etrafına gidecekler. Binayı baştan aşağı sarmışlar ya. Resmen giydirmişler binayı. Az sonra birçok çılgıncasına araçlar göreceğiz. Birçok iyi araç göreceğiz. Ama burada da bir şey dikkatimi çekti. Döner kebap yazıyor, street food. Burası da bir Türk restoranıymış. Merhaba. Good. Can you speak Turkish? You are from? Egypt. All of Egypt. But owner of Turkish. Okay. Sahibi Türkmüş ama çalışanlar Mısırlı. Abi hemen sağ tarafımızda çok büyük yapay ada projeleri var. Arap Körfezi hemen bu tarafta. Bu körfezin şöyle bir özelliği var. Üzerinde en fazla yapay ada bulunan deniz burası. Arkadaş hani bazı böyle arabalar vardır ya artık markasını, ismini, cismini bilmezsiniz. Bu arabalar da öyle. Burada hayatımda görmediğim kadar araç gördüm ve çoğunun ismini, cismini bilmiyorum. O kadar lüks araçlar gördüm. Yani alışık olmadığımız dünyalar gayet normal. Bunun bir eksikliğini hissetmiyorum. Ama bunu deneyimlemek güzel oldu. Yani Dubai benim için böyle hani benim yaşadığım hayatın çok farklı aşamalarında, çok farklı perspektifinde bir yerdi. Bu hayata dair hiçbir şey bilmiyordum. Genelde de insanların hep böyle bu hayata dair ön yargısı vardır. Ya bazı insanlar vardır yani ulan nasıl aldın şu arabayı deyip böyle hakarete maruz kalırlar. Burada o tarzda insanlar çok fazla. İnsanlar zaten buraya lüksü deneyimlemek istiyor. Şu anda tam da Dubai'nin lüksü deneyimleyebilecekleri bir yerindeyiz biz. Yani bu marina etrafı, çevresi. Yani insanlar buraya gelince vay be demek ki zenginler de böyle yaşıyormuş diyor. Yani öyle ilginç yerler ki bak şu anda mesela bu gördüğünüz her ne kadar AVM gibi görünse de aslında şurası bir cami. Önceki videolarda da söylediğim gibi abi buranın şöyle bir özelliği var. Böyle koca koca binaların arasına bu tarzda camiler, mescitler yapılıyor. Onlardan bir tanesi de bu ve farklı farklı mimarilerle yapılıyor bu. Deminki Türk restoranını gördüm ya. Daha önceki videolarda bahsettim bilmiyorum ama sosyal medya adresinde şöyle bir şey bahsettim. Buradaki Türklerle röportaj yapayım dedim. Çünkü seviyorsunuz bu tarz videoları. Abu Dhabi'de birkaç tane yere gittim. Gittiğim yerlerin hepsi işte Türk ismi, İstanbul Restoran, Sultan Restoran, Paşa Restoran, Kadıköy, Üsküdar, işte Bosporus, Ottoman, Osmanlı bu tarzda isimler kullanarak insanlar restoran açıyor, kafe açıyor ve gelir elde ediyorlar. Bu bir yandan çok sevindirici bir şey. Demek ki bizim ismimizin alıcısı var. O yüzden insanlar buna bir ilgi duyuyor. Bir yandan da üzücü bir durum çünkü
Ya bizim insanımız gelse keşke onlar da bu ticaretleri burada yapsa. Çünkü biz bu işte gerçekten iyiyiz. Mutfağımız bu işte gerçekten iyi. Ama biz bunun pazarlamasını pek iyi yapamıyoruz. Sanırım ki başkaları bizim adımızı kullanarak bu tarzda işletmeler işletiyor ve gelir elde ediyor. Velhasıl burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi o oldu. Hatta gittiğim Güneydoğu Asya ülkelerinde de bunu fark ediyordum. Mesela Ruslar, farklı milliyetteki, medeniyetteki insanlar adımızı kullanarak restoranlar açıyor ve orada güven veriyor. Yani Türk mutfağı ve ben bu ismi kullanarak buranın potansiyelinden faydalanabilirim diyor. Ne diyelim? Yani yapana bir sözümüz yok. Umarım biz de bunları yaparız. İnsanların burayla alakalı birkaç sorusu var. Bunlardan bir tanesi de abi telefon konusu. Yani buraya gelip telefon almak mantıklı mı? Şimdi şunu belirteyim. Genelde bu tarz hesaplar yapılınca o aradaki giderlerin hepsi yok sayılıyor. Hop geldin şu kadar aldın, vay 30 bin lira kârdasın, at cebe 30 bin lira. İşte. Ama bu hesap Dubai'ye uymaz. Yani derler ya, evdeki hesap çarşıya uymaz. Yani Türkiye'deki hesap Dubai'ye uymaz. Aradaki giderler, bunlardan bir tanesi vize ücreti mesela. Gelirken buraya zaten $100 bir vize ücreti vereceksin. Buraya geldin havalimanında, buraya geldiğince konaklayacaksın. Konaklamana bile yani minimum vereceğin ücretler, yani günlüğün paylaşımlı odada bir kalsan bile 1000-1500 lira. Yani normal bir yerde kalmak istiyorsan, benimki gibi güzel yerler var, 1000 lira 1500 liraya konaklayabiliyorsun. Bir hafta konaklasan zaten 10 bin liraya yakın sadece konaklama ne diyor? Bu da minimum yani. Hani dediğim gibi eğer eşinle geleceksen zaten paylaşımlı odada kalamazsın. Özel bir oda tutman lazım. Tabii ki bunun ulaşım maliyetleri var. Buraya gelmişken bir safari yapacaksın. Ona vereceksin kişi başı 2-3 bin lira para. Gelmişken diyeceksin ki ya bu kadar geldik, yol geldik, bir parfüm alalım. Hello my friend. Hello, how are you? Good, and you? Very good. Which brand? This is Emirati brand, Dar Es Sabun brand. Türkiye. Turkey, mashallah. Yeah, mashallah. Mashallah. I Mashallah. used to live in Turkey, Really? Which part? Istanbul. Istanbul. Yeah, near to Sultanahmet. Oh maşallah. Good. But it's too much traffic. Too much traffic. Yeah. It's good, but Antalya, it's less traffic and Beautiful nature, right? Here you are from? Syria. We are neighbor. Yeah, we are neighbors. Yeah. We are cousins. Yeah, we are cousins. Nice to meet you. It's Girl, I will give you hediye, girl. Really? Oh maşallah. Hediye for your mom. Wow, Because the maşallah. mother is the most important person. Annem, my brother. Yeah. Come here. Thank you so much. Welcome. Yeah, thank you so much. Smell it first. Oh, it's really good. Good, huh? Yeah, it's really good. Is Emirati perfume. Çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. What's your name? Abdullah. Abdullah, nice to meet you my brother. Nice to meet you. Yeah, see you inşallah. Whenever you want any perfume, I will give you good price. Dar Al Sabun. Thank you so much for gift. Thank you. Arkadaş abi şöyle bir hediye verdi ya. Parfüm de bayağı güzel kokuyormuş yani. Ya buradaki indirimler gerçek indirim bu arada. Bazı ürünler de böyle %50, %60 indirim oluyor. Her videoda söylediğim bir şey var abi. Adamların alışveriş festivali var. Siz düşünün oradan alışverişe verdikleri önemi. Telefondan, alışverişten konuşurken hediyemizi de alıp yolculuğumuza devam ediyoruz. Siz bu sırada etrafı seyretmeye devam edin. Şimdi abi diyorum ya, insanlar genelde hesap yaparken çoğu aradaki maliyeti atlıyor. O yüzden de baktığın zaman aslında pek de doğrucu olmuyor. Şimdi ben buraya geldim. Telefon fiyatlarına vakıfım. Sizler için not aldım. En böyle telefonun ucuz olduğu yerlere gittim. Burada da şöyle bir ayrıntı var. Gittin Dubai Mall'da alışveriş yaptın. Sen buradan o %5 vergi geri alma hikayesi var ya, onu alabiliyorsun. Havalimanında veya Dubai Mall'un içerisinde bankomatlar var. Oradan talepte bulunuyorsun ve sana para 10 gün içerisinde yatmış olması gerekiyor. Bunun yanında bir de bazı yerler var. Daha böyle kurumsal olmayan yerler var. Dükkan gibi, telefoncular var böyle. Oralarda da bu %5 vergi hikayesi yok. Ama orada da telefonlar daha uygun. Bak notlarıma yazmışım. Demişim ki burada 17 Pro Max 520 GB demişim. Çift sim kartlı demişim. 5700 dirhem demiş. Bu 66 bin liraya falan tekabül ediyor. Türkiye'deki fiyatı siz de yazarsınız. Oradan kıyaslarız ama Türkiye'den tabii ki uygundur. Bu insanlar da bizdeki gibi telefon kapanma vesaire durumu olmadığı için bunlar telefonları çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Hani kaydetme gibi bir durum yok. O yüzden yani burada yaşayan insan için çok avantajlı. Güzel rakam. Ama şu işçiler ayda 2000 dirheme falan çalışıyor. Bazısı taksi şoförleri 3000 dirheme çalışıyor. İnşaat işçileriyle tanıştım. 1200 dirheme çalışıyor. Bir dirhemi 11,5 lira veya 12 lira olarak hesaplayabilirsiniz. Genelde fiyatlar öyle. Bence buraya sadece telefon alıp gelmek yetmez.
Abi bir defa güzel bir bilet alacaksın. Biletin içerisinde 40 kilogramda bir hak olacak. Ve o 40 kilogramlık çantayı dolduracaksın abi. İhtiyacın olan şeyleri alacaksın. Hafif şeyler alacaksın. Buraya gelmene değecek. Şu binayı geçtikten sonra burada böyle ışıltılı bir hayat. İşte bu insanlar bu ışıltılı hayatı seçmiş. Ve dünyanın her yerinden de bu ışıltılı hayat için buraya geliyorlar. Etrafında genelde işte Avrupalılar, burada yaşayan beyaz yakalılar ve yatırımcılar, yani işletme sahipleri burada yaşıyor. Şu manzarayı unutmayacağım ya. Yani şu manzara bana Dubai'yi anımsatacak, hatırlatacak. Evet. Buradaki videoların hepsini Dubai oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Nasıl araba? Şu tekneyi hatırlıyor musunuz? Bununla tekne turu yapmıştık. Burada artık son günlerim. Yeni ülkenin yeni hikayesi çok farklı olacak. Buradan yani hayat 180 derece değişecek bir anda. Şu manzaraların hiçbirisi olmayacak. Ve geldik marinaya. Arkadaş bak, hem çocuklar için hem de köpekler için çok güzel parklar yapmışlar. Hatta susayan insanları da düşünmüşler ve demişler ki burada suyunu içebilirsin. Tam bu saatlerde burada bu tekne turları başlıyor. Yine J2 turları da burada yapılıyor. İlk defa romantik anlar yaşayan birisini gördüm. Abi internette okuduğum kadarıyla kamuya açık yerlerde el ele tutuşmanın, öpüşmenin cezası 6 ay hapis olarak okudum. Ne hayatlar ne hayatlar. Ya her binanın üzerinde MR yazar ya, bak. MR. Yani buranın bir numaralı inşaat firmalarından biri. Şu anda FIFA Arap Kup var Katar'da 2025. Onların maçları var. Bir yanda da burada Formula 1 yarışları var. Çocuk yetiştirmek için güzel yer ya. Abu Dhabi, Dubai. İkisinin arasında bana sorsanız hangisini tercih edersin diye. Ben Abu Dhabi'yi tercih ederim. Abu Dhabi biraz daha az trafik var. Burası biraz daha hareketli, temposu yüksek, daha ışıltılı bir hayat. İkisinin de kendine göre potansiyeli var. Buradaki vibe de şöyle, ya etrafınızda da hep girişimciler oluyor ve o girişimcilerle kolay bir şekilde kontak yapıp eğer bir de beceriniz varsa, kendinize işte bir kabiliyetiniz varsa para kazanabileceğiniz, burada o network'ü elde edip hemen onu bir gelire çevirebiliyorsunuz. Buranın öyle bir avantajı var. İlk başta başlamak için ne kadar kolay, onu da işte yarın burada yatırım yapan Türklerle yapacağım röportajda soracağım ve onların ağzından dinleyeceğim. Çünkü ben de merak ediyorum. Abi baksana, böyle bir şey yüzüyor. Bu mesela ne abi, yani bu nasıl bir şey? İçinde ne var bunun? Ne oluyor ve nasıl bir pazarlama ve reklam maliyeti ya? Baksana abi, bu hangi çağda yaşıyoruz? Bu ne görüntü kalitesi? Bu acaba sadece reklam için mi? Şunlardan nasıl kiralayabiliyorum acaba ya? Gerçi şöyle bir şey var abi, bisiklet kiraladığınız zaman burada bir defa kaskınızı takmanız gerekiyor. Bunun yanında bir reflektörlü şeritleri var böyle. O şeritli reflektörden giymeniz gerekiyor. Cezası 1000 dirhem. Yani bu da demek oluyor ki 11.500 lira falan. O yüzden ben 2 defa düşünüyorum. Bakın şuradaki arabayı görüyor musunuz? Çok lüks bir araba değil ama üstü toz kaplamış. Muhtemelen unutulmuş. Veyahut da oraya koymuşlar. Öyle kalmış. Üstü toz kaplamış. Burada bu tarzda böyle arabalar, hatta daha lükslerini, çılgınca lükslerini görmek mümkün. Hatta burada öyle bir yer var ki buraya gitmek için izin almak gerekiyor. Ben denedim, teşebbüste bulundum ama kontak kuramadım. Mesajlarım iletilmiyor. Telefonla ulaşamıyorum. İlerleyen zamanlarda olabilir. Burada Sharjah diye bir yer var. Yine Dubai'nin iç tarafında abi bir araba mezarlığı var. Aslında mezarlık demeyeyim de bu kaza yapmış lüks arabaların satıldığı bir yer var. Ve insanlar oradaki arabaları çekmeye geliyor. Ve ben de böyle videolarına falan baktım. Gerçekten ilgi çekiciydi. İlerleyen bölümlerde eğer imkan olabilirse bu sefer veyahut da başka bir zaman onu çekip size göstermek istiyorum. Ya bir arabalar var, kaza yapmış, arkada tampon işte kırılmış, komik rakamlara satılıyor. Çok detaylarıyla beraber güzel bir video size yapacağım. Eğer abone değilseniz veyahut da videomu hype'lamadıysanız, hype'larsanız benim yolculuğuma destek olmuş olursunuz. Ben de size daha güzel görüntüler aktarabilirim. Daha güzel ülkelere gidebilirim. Burası da bence çekilmeye, yaşamaya değer. Çok ilginçtir. Bazen insanlar tepki veriyor. Abi ne işin var Dubai'de? İşte geldiğin adam işte yürüyerek şuradan şuraya gider. Ya abi ben hani yürüyorum da yürümesine. Yürüyene de bir şey demiyorum. Ama herkesin yol alma şekli çok farklı ve bence her ülkede de görmeye değer bir şey var. Eğer görmek istiyorsan burada da güzel şeyler var. Burada da değişik bir hayat var. Ve amaç zaten zıtlıklarda biraz bulunmak. O zıtlıklarda insan hayatı sorguluyor. Ben de buraya gelince bir
hayatı sorguladım. Çünkü hiçbir zaman böyle zenginlerin yaşadığı bir hayatı deneyimlemedim. En azından onların hayatına yakın bir mahallede bulunmadım. Ama bu şekilde onların hayatına bir nevi yaklaştım ve nasıl yerlerde yaşadıklarını gördüm. Gücümün yettiği kadar ortak paydada vakit geçirdim. Ve anladım ki onlar da yaşama içgüdüsüyle, güzel bir hayat gütme içgüdüsüyle veyahut da bazı gösterme içgüdüsüyle hayatını idame ettiriyor. Yani mesela Türkiye'de de insanlar var ya, hani hayatını bir ev ve bir araba için harcıyor, onun için çalışıyor, ediyor veyahut da sadece emekliliğe odaklanıyor. Abi mesela burada ev ve araba almış adam. Çok fazla ev almış, araba almış. Arabanın en iyisi aldıktan sonra demiş ki ya bu yetmez demiş ya. Ya parası olan herkes bu en iyi arabayı alabilir ama plaka numarası sadece 1 demiş ve bu sefer plakaya yönelmiş. Bu bana şunu gösteriyor. Abi biz bir şeyin en iyisini isteyebiliriz. Bunu kendimiz istiyorsak, kendimiz için istiyorsak tabii ki bu gayet normal bir istek. Ama hep diyorum ya, onun bir ötesi var. Mesela araba alıyorsun, arabadan sonra bir plaka. Plaka bir tane olduğu için insanlar bu sefer o plakayı almak için mücadele ediyor ve o rakamlara, o bizim için belki çok basit olan rakamlara milyonlarca TL para ödüyorlar. Bu bize belki çok basit gelebilir. Diyorum ya, onların dünyasını pek idrak edemeyebiliriz. Ama o adam da onu alırken yatırım amaçlı yapıyor. Yani o plakayı alıyor, daha yüksek bir fiyata da satabilir. Yani onun da bir piyasası varmış. O yüzden onların da böyle fantezileri oluyormuş yani. Bak abi, tam olarak bu. Burada yine bir İstanbul Bistro Restoran. Güzel yer, güzel lokasyon. Marina'nın dibinde. Ya açılıyor ya kapanıyor. Hikayesinin olay örgüsünü bilmiyoruz ama açılıyor olabilir. Sanki içeride tadilat var. Uzbegim Turkish Ice Cream. Selamünaleyküm. This is Turkish. Türkçe konuşabiliyor mu? Ha, nereden biliyorsun? Nasıl öğrendin? İzleyerek. Yetti mi sadece televizyon izlemen, yetti mi dili öğrenmek için? Türkiye'ye gittin mi daha önce? Hiç gitmedin. Kaç yıldır buradasın? 3 aydır. Özbek. İsmin ne? Muhammed. Melih benim de. Memnun oldum Muhammed. Burası Özbek restoranı mı? Türk restoranı. Russian. Turkish or the Sen Türk sahibi, Kebaplar var. Kebaplar çok iyi. sahibi Türk mü? Sahibi Hintli. Hintli. Adı Özbek. Özbek. Yemekler Türk, İran, Özbekistan ve sahibi Hintli. Mükemmel bir hikaye. Muhammed, memnun oldum. Kolay gelsin. Abi fıkra gibi ya. Restoranın ön tarafında Türkmenistanlı bir çocuk. Restoranın adı Özbek Russian Restaurant. İçerisinde Türk ve İran mutfağından da yemekler var. Ama sahibi Hintli. Biraz halkın içine çıkalım derken bir tane outlet gördüm. Hemen sizin için fiyatları çekeceğim. Abi Rusça'da yazmışlar. Bak ne diyor abi? Burada diyor bir tane alırsan bir tane bedava diyor. 6.000 liraya yakın şöyle bir ayakkabı. Bir tane alanında bir tane bedava. O zaman ne kadar? Yani şunlar 3.000'e denk geliyor. Abi bunlar hep orijinaldir muhtemelen. Yani öteki türlü düşünmek istemiyorum. Zaten orijinal gibi de görünüyor. 500 dirhem. Abi çok iyi. Seçenek çok fazla. Şunların fiyatı da ne kadar? 1150 lira. Anladım. Ayakkabılar da shoes is original. This is the quality one but not original one. Ayakkabılar orijinal dedi. Ama kıyafetler vesaire iyi kalite ama orijinal değil. 5.000 liraya şöyle ayakkabılar var. Dubai'ye gelirseniz alışverişi aradan çıkartırsınız. Bu arada ilk defa şöyle bir şey gördüm, biliyor musun? Bak, bu arkadaşlar muhtemelen ya buralı değil ya da buranın kurallarını bilmiyor. Çünkü şu anda bu yaptıkları polis görse bunları mahveder. Niye diyeceksiniz? Abi çünkü burada şu hareketi yapamaz. Kasksız ona binemez. Ona 2 kişi binemez. Üzerinde reflektör parlatıcı yok. Ya polis yakalasa ikisine de artık ne kadar ceza yazar bilmiyorum ama en az bir 10.000 liralık olurlar. En az o da. It's good picture bro. Yeah, it's really good. O bir şey değil. Benim ne fotoğrafım var ne videom var. Şöyle tripodu koyayım da kendi kendimi biraz çekeyim. Bakın şu anda yaptığım hareketi yapabilmek benim için o kadar özgürce bir davranış, özgürce bir hareket ki. Abi Güney Amerika'da geziyorum. Her 10 adımda bir insanların söylediği şey şu: Melih, kamerayı gösterme. Of, kaza oldu. Şu anda bir kazaya şahit oldum. Bunu size gösteremem ama Türkiye. Turkey? Where are you from? India. You look like a Punjabi. Punjabi. You are Punjabi, right? All Punjabi. Yeah, I understood. Are you blogging? Yeah, I am blogging. Yeah. You have YouTube channel? Yeah, I have YouTube channel. Okay. Arkadaşlar, Pancabili, Pakistan'ın bir bölgesi. Abi bıyıklardan anladım. Pancabilerde böyle bir bıyık var. Arkadaşlarda da ondan vardı. Buradan Dubai'yi görmek gerçekten güzel. Umarım kameramın çapı, kameramın kapasitesi
Şuraları size göstermeye yetiyordur. Demin tam şeyden bahsediyordum. Kamerayı koydum. Hiç kafam rahat. Ön tarafa bakıp rahat bir şekilde kendimi ifade ediyordum. Güney Amerika'da seyahat ederken en fazla aldığım uyarılardan bir tanesi, abi telefonuna dikkat et, telefonunu kesinlikle masanın üzerine koyma. Buraya geldiğimden beri bu tarzda kaygı, düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Çünkü niye? Abi burası güvenli bir yer. Bak kamerayı oraya koyup arka tarafa dönüp bakıyorum. Yani arabadan birisi geçip bile alabilir. Yani o kadar kolay bir şey. Yoldan geçen birisi alıp arkasına bile bakmaz. Öyle bir pozisyon. Ama ona rağmen aklımda bir soru işareti yok. Şuradan karşıdan karşıya geçelim. Her yerde çalışma var abi. Dubai Belediyesi iş başında. Bak abi geçen günü tam şuna benzeyen bir araç gördüm. Üst tarafında da böyle bir kamera gibi bir sistem kurmuşlar. Ve dikkatimi çekti. İçerisinde şoför yok. Adamlar şoförsüz taksilere geçmiş. Baktığımız tarafta bu Palm Jumeirah, Palmiye adası var. Çok meşhur bir ada. O adaya artık Dubai Mall tarafından uçan taksi hizmeti başladı. Artık oradan oraya işte gitmek isteyenler uçarak hiç trafiğe takılmadan uçan taksilerle karşıya geçecekler. Mesela bir arabaları görüyorum ya, plakaya bakıyorsun böyle ister istemez insanları plakaya göre yargılıyorsun. Abi bu ne ya? Şu sesi duyuyor musun? Arkasından da çok geçmemek lazım. Şeytan doldurur maazallah. Vay be. Evet arkadaşlar, havai fişek gösterisi başlayınca bir anlık hayat duruyor ve insanlar eline kamerayı alıyor. Abi ışıl ışıl ya. Her yer ışıl ışıl. Bu şehir bana bunu alıp satacak. Helvacı Ali 1900 demiş. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Ve bir tane Türk bulduk. Helvacı Ali. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat burada? Güzel abi. Ne kadardır? Ne zamandır buradasın? 4 aydır. Çalışmaya geldin. Dil öğrenmeye geldim. Çok güzel. Nasıl gidiyor? Güzel abi zaten şu anda 4 ay oldu daha. Aha. Devam ediyoruz öyle. Peki memnun musun? Dili rahat bir şekilde öğrenebildin mi? Abi şu anda yani ilk geldiğimde ben gerçekten sıfırdım. A1.1 seviyesindeydim. Yani İngilizce sadece 10'a kadar sayabiliyordum gerçekten. Hadi ya. 11'i burada öğrendim ben sana. Yani mesela birisi bana how are you dese cevap olarak bir şey diyemeyecek seviyedeydim ben gerçekten. Buraya geldin dil okuluyla. Aynen abi. Peki prosedür nasıl? Bilmediğim için Buraya soruyorum. dil okuluna gelmedim. Ben buraya kendim oturma olarak geldim. Aa. Yani dil okuluna gelmek bence hiç mantıklı değil. Çünkü abi dil okuluna gelirsen burada mesela hayalinde gördüğün arabaların hiçbirini alamazsın. Ha. Çünkü öğrencisin diye senin bir kere banka hesabın yok. Kimse sana ev kiralamaz, ev tutmaz. Ayrıca çalışma olarak da çalışma izni konusunda sıkıntı çıkartabiliyorlar. O yüzden buraya abi oturma olarak gelmek çok mantıklı bir şey yani. Peki nasıl alınır abi oturum? Oturum burada benim abimin kendi şirketi var. Onun üzerinden ben aldım. Size de tavsiye ederim. Önce böyle bir abiniz olması lazım. Bir reklam sıkıştırma BSM Grup Dubai. BSM Grup ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Burada efendim şirket kurulumuyla uğraşıyoruz. Ayrıca şu anda ekstra olarak da duvar kağıtlarıyla alakalı da Dubai'de lüks şekilde duvar kağıtları tasarlıyoruz. Ardından oturum işlemleri ve turist vizesi tarzında olur. Dubai'de turlar olsun, çöl turları olsun efendim, Dubai Mall'da gezi olsun. Ekstra olarak tekne gezisi, yat gezisi, aklınıza gelecek her turlar mevcuttur. Evet. Peki bu da sizin işletmeniz mi yoksa? Burası benim değil, burası bir abimin sayılır. Türk bir abimiz sağ olsun. Dedim kendi işinde niye çalışmıyorsun? Sizin sektörde değil burada mı çalışmak istedin? Ya ben biraz bu abimin yanında öğreneceğim ya, biraz işi ben başkalarının yanında öğreneyim de benim daha ilk işim burası. O yüzden başkalarının yanında biraz hani öğreneyim hani, ondan sonra abimin yanına zaten Allah'ın izniyle geçeceğim. Kaç yaşındasın? 18. O çok gençsin. Aynen, okul bitti geldik. Üniversite falan düşünüyor musun? Üniversite açığa geçtim ben. Belki izleyen yaşların vardır. Ne demek istersin? Yani 18 yaşında radikal bir karar alıp ülke değiştirmişsin. Yani ya bu kesinlikle kendi içlerindeki özgüvene bağlı. Yani buraya gelmek öyle kolay değil. Ha, gelirsin ama yani gitmek istersin çünkü ailenden uzaksın. Ağladığında yanında olan hiçbir kimse yok. Hastalandığında sana anne çorbasını getirmeyecek ya da meyve. Ayrıca arkadaşlarınız olsun. Yani o ev huzurunu zor yakalamanız. Ama bunları tek tek adım adım yakalayabilirsin. Hani buraya gelmeleri şu yönde niye? Hani burada 5 dakika içinde karşılığında kimin çıkacağı emin olun ki belli değil yani. Burası gerçekten fırsatlar ülkesi. Basamak yani. Burayı bir basamak olarak kullanıp da ileriye doğru gidebilirler kesinlikle yani. Bu ülkede kesinlikle o şans var ve bu ülkede aslında iş konusunda da yani gelecek kurma açısından bu ülke çok şanslı bir ülke. Yani ülkemize baktığımızda burası bir kere vergi cenneti en basitinden yani.
Avantajlarını söyler misin böyle kısaca? Ben daha önce videolarımda bahsetmiştim ama yani mesela neden insanlar Dubai'yi seçiyor? Ya Dubai'yi seçme konusunda zaten şöyle bakarsanız dünyadaki tüm ünlülerin her yerde burada emin olun ki bir taşınmaz bir mal varlığı vardır. Hani araba olur, ev olur, bir şeyleri var. Ya çünkü buranın bir ismi çıkmış. Şuraya bakar mısınız? Ben hiçbir yerde Arap göremiyorum. Yani buranın yerlisi söyleyeyim. Arap olabilir. Her yerde Amerikalı, Rus, Ukraynalı, Gürcistanlı, Avrupa Birliği bütün insanlar var. Burası Orta Doğu gibi değil ki efendim. Şöyle baktığınızda etrafa Orta Doğu gibi görüyor musunuz? Çok ışıl ışıl. Böyle şöhret, şevkli, çok muhteşem bir yer gerçekten. Ve yani burada aslında yaşamak da insana bir nevi bakış açısını ve dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Sen mesela atıyorum ki Amerika'ya gidersin, full Amerikalılarla takılırsın. Türkiye'ye gidersin, Türkiye, ama burada öyle değil. Buranın yerel halkı, yani yerel halkı dedim, genel bir halkı var buranın. Onların hepsi yabancı. Ben mesela senden önce Brezilyalı bir turistle tanıştım, kanka olduk. Ondan önce sabah Ekvadorluyla tanıştım. Bak şimdi de seninle tanıştım. Belki akşama da Amerikalıyla tanışacağım. Yani her insanlarla farklı aksanlar duyarak İngilizceni geliştiriyorsun kesinlikle burada. Öğrenebildin mi peki? 6 ayda hangi aşamaya geldin? 6 ayda değil, toplam ben 4 ayda A1.1 hatta 0 yani. Ondan ben şu anda B1'e geldim, hatta B1'i de geçiyorum yavaş yavaş. Zorlandığın bir kısım oldu mu? Ya zorlandığım bir kısım yani hani ailemden uzağım, hani 18 yaşındayım daha. Kendi arkadaş ortamım vardı, onlardan uzağım. Biraz yani akraba, arkadaşlık ya şeyi çekiyorum, yalnızlığı. Nerelisin peki? Ankara. Ankara. Evet. Ama en kötü yani abin falan burada. Sorun olmuyor zaten. Yani o da gayet işlerini kendi çapında büyütmeye çalışıyor. Çünkü burası fark ettiyseniz turizm ülkesi. Her şey turizme dayalı olduğu için burada turizm çok canlıdır. Ama yani şöyle diyeyim, ben buraya 4 ay önce geldim. Yani olmayan bıyığım telledi. 54 dereceydi efendim yani. Yani kaldırımda yumurta kırın, emin olun ki o yumurta pişer. 54 derece çok sıcaktı. Bro ile alakalı her insanların genellikle yani şikayet ettiği kısım sadece yazın havaların çok sıcak olması. Zaten burada şu anda şunu fark ettim, ben 4 ay önce geldiğimde yani emin olun ki her şey bu kadar pahalı değildi. Ben 4 ay önce geldim, X bir otelde kalıyordum, günlüğü 150 dirhemdi. Şu anda o otele geçen hafta baktım 900 dirhem. Hadi ya. Yani neredeyse 6-7 kart atmış abi. Ekstra olarak bu araç kiralamalarda da aynı. Araç atıyorum şu anda X bir fiyat ya 5 ay öncesinde. Yani şu anda o araç emin olun ki X çarpı 2 belki X çarpı 3 fiyatında. Çünkü sezondayız. Abi kesinlikle sezondayız ve yani şu anda burası normalde daha da fazla canlı olması lazım. Yani gerçekten şu kaşığı yere atsam düşmemesi lazım. Tıktım olması lazım. Peki, az mı bu İstanbul. sene? Yani bu sene diğer seneleri duyduğuma göre gerçekten yani şu an bu aylarda çok azlık var. Yani, Sebebi ne biliyor musun? yani sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Sohbetin için çok teşekkür ederim. İsmini tekrar söyler misin? Evet. Mert, YouTube'da kendini izlersin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Bak bir farklı yer var burada. Hem de Ankara'nın bağları müziği çalıyor. Yine Turkish Ice Cream. Başında farklı milletten insanlar var. İyiyim, sen nasılsın? Aa, Türkçeyi nasıl? Ben çok estirişi biliyorum. Nerelisin? Ben Filipinliyim. Filipinlisin. Maşallah, nasıl öğrendin? Teşekkür ederim abi. Türkçe biliyorum. Dubai Mall, Türk dondurma arkadaş. Türk dondurma arkadaş. Buranın sahibi kim? İyi akşamlar, görüşürüz. Eyvallah. Arkadaş hem Türkçe öğrenmiş hem de Ankara havalarına vakıf artık. Oynamayı da öğrenmiş, çözmüş. Vay be, ayaküstü Mert'le de sohbet güzel oldu. O da buraya ait yorumlarını aktardı. Hem de aslında videoların başında söylediğim bir şey var. Burası gerçekten fırsatlar ülkesi. Ve eğer değerlendirebilirsen çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Öyle özellikle ekonomik olarak size bu zemini veriyor. Okay, thank you so much. Abi öyle bir ana denk geldim ki var ya, planlasam kesin geç kalırdım, gelemezdim. Drone görüntüsünü izleyeceğim. Ben de bekliyorum, bu insanlar diyorum neyi bekliyorlar burada, sanki bir şey mi olacak derken meğersem bir şey olacakmış, yani o yüzden bekliyorlarmış. Herkes hareketlendi ve Dubai'de drone show arkadaşlar. Bir şeyler yanıyor, ediyor. Nasıl bir şov yapmışlar. Hayallerin şehri. Vay be, adamlar güzel yapmışlar ha, dönüyor gibi. Vay. Bir yandan dünya oldu, bir yandan uçak. Muhtemelen şu yanan yerde haritadaki Birleşik Arap Emirliği'nin yeri. Bu ne? Drone. Birbirine temas eden parmaklar. Bakın bir orada yanıyor, bir solda yanıyor. Gerçeği ve drone'la görüntüsü. Yapıyorsunuz bu sporu be.
Abi adam şehri ışıl ışıl yapmış. Bunu iyi sunuyor, iyi pazarlıyor. Bugün de dünyanın bir yerinden kameranın kaydına basıp size sunmaya çalıştım. Yorumladık, sohbet ettik, adımladık, görsel drone şovları vardı ve geldik bir videonun daha sonuna. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.